Merhaba. Şöyle bir düşünün, 14. yüzyılda dünyanın neredeyse tamamını gezmiş, görmüş, geçirmiş bir gezgin var. Adı İbn Battuta. Ve bu adam yolu Anadolu'ya düştüğünde küçücük bir beyliğe denk geliyor. İşte biz bugün tam da onun gözünden o küçücük beyliğin yani Osmanlı'nın gelecekteki devasa imparatorluğun ilk sinyallerini nasıl verdiğine bakacağız. Yani asıl sorumuz şu. Dünyanın en tecrübeli gezgini bir gün gelip dünyaya hükmedecek bu küçük yükselen beylikte acaba ne gördü? Yani sadece birkaç haftalık bir ziyaret bir imparatorluğun genetik kodlarını ortaya çıkarabilir mi? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Peki kim bu adam? Yani bu hikayenin gözlemcisi kim? İbni Battuta'dan bahsediyoruz. Faslı bir alim, bir gezgin. Ama ne gezgin? Düşünün, Tanca'dan yola çıkıyor ve tam 30 yıl Afrika'dan Çin'e, Hindistan'dan Anadolu'ya o dönemin bilinen dünyasında ayak basmadık yer bırakmıyor. Bakın şu zaman çizelgesine. Bu onun o akıl almaz yolculuğunun sadece küçük bir özeti. Mısır, Çin, Kırım, Mali, neredeyse tüm dünya. İşte bu tecrübe onu döneminin en güvenilir, en keskin gözlemcisi yapıyor. Ve tam da bu yüzden onun henüz yeni palazlanan Osmanlı Beyliği hakkında yazdığı o birkaç sayfa bizim için adeta bir hazine değerinde. Peki, İbni Battuta 1330'larda Anadolu'ya ya da kendi tabiriyle Türklerin ülkesine geldiğinde karşısında nasıl bir tablo vardı? Gelin önce bir sahneyi kuralım. O dönemin Anadolu'sunu anlamak için bilmemiz gereken kilit bir kelime var. Beylik. Aslında olay şu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu zayıflayınca Anadolu'da bir sürü küçük Türk prensliği ortaya çıkıyor. Her biri kendi başına bir güç. Yani birbiriyle sürekli didişen, rekabet eden onlarca beyliğin oluşturduğu tam bir siyasi mozaik düşünün. Yani ortam bayağı karışık. Bir yanda hala güçlü bir Moğol yani İlhanlı etkisi var. Diğer yanda ahiler gibi çok güçlü sosyal ve ekonomik yapılar var. Ve tabii ki bir sürü rakip beylik. Böyle bir ortamda Osmanlı'nın geleceği hiç de parlak görünmüyor, yani bir imparatorluk olacağı kesinlikle garanti değil. O dönemde sahadaki onlarca oyuncudan sadece ama sadece biri. İşte tam da bu karmaşık tablonun ortasında İbn Battuta rotasını Osmanlıların o dönemki başkenti Bursa'ya kırıyor. Peki ne görüyor? İlk izlenimlerin ne oluyor acaba? Bakın ne diyor? Bursa muazzam bir şehir, çarşıları güzel, caddeleri geniş, bahçeler ve gür çaylar çeviriyor şehri. Bu cümle çok önemli. Demek ki karşısında sadece bir ordugah, bir savaş kampı yok. Canlı, işleyen çarşıları, geniş caddeleri olan, yani iyi yönetilen, gelişen bir şehir merkezi var. Bu da bize neyi gösteriyor? Osmanlılar sadece savaşmıyor, aynı zamanda bir devlet, bir ekonomi kuruyorlar. Peki ya bu yükselen beyliğin lideri, Osman'ın oğlu Orhan Bey, gezginimizin gözünden nasıl biriydi acaba? Gelin şimdi ona bakalım. İbn Battuta, Orhan Bey için diyor ki, Türkmen hükümdarlarının mal, ülke ve askerce en büyüğü. Şimdi bir durup düşünelim. Bunu söyleyen adam hayatında onlarca kral, sultan, han görmüş biri. Ve gelip Anadolu'daki tüm beyler arasında Orhan için en büyüğü diyor. Bu, Osmanlıların o daha ilk dönemlerde bile rakiplerinden nasıl ayrıştığının, nasıl öne çıktığının en net kanıtı aslında. Ve bir de şu rakam var, 100. İbn Battuta'ya göre Orhan Bey'in kontrolü altındaki kale sayısı 100'e yakınmış. 100 kale. Bu sadece çok askerimiz var demek değil. Bu çok geniş bir coğrafyayı kontrol edebilen, lojistiği sağlam bir idari yapı kurmuşsunuz demek. Her bir kale o topraklara vurulmuş bir mühür gibiydi. İbn Battuta'nın anlattığı Orhan Bey portresi de çok ilginç. Sarayında keyif çatan bir hükümdar değil kesinlikle. Tam tersi, sürekli Bizans'la savaş halinde. Diyor ki, hiçbir şehirde bir aydan fazla kalmaz. Vaktini sürekli kalelerini denetleyerek işlerin yolunda olduğundan emin olarak geçiriyor. Yani durdurak bilmeyen at sırtında bir lider. İşte bu enerji beyliğin nasıl sürekli büyüdüğünü de bize çok güzel anlatıyor. Şimdi geliyoruz seyahatnamedeki belki de en şaşırtıcı, en aydınlatıcı kısma. İbn Battuta'nın İznik'te karşılaştığı ve tarihe not düştüğü o güçlü kadının hikayesine. Şimdi düşünün, çapcanlı, hareketli başkent Bursa'dan çıkıyor ve İznik'e varıyor. Karşısındaki manzara tam bir hayal kırıklığı. Kendi ifadesiyle bomboş bir şehir. Anlaşılan yeni fethedilmiş, henüz tam olarak iskan edilmemiş. Ama
İşte bu terk edilmiş gibi duran şehirde onu hiç ama hiç beklemediği biri karşılıyor. Şehir ahalisine hükümranlık eden erdemli, iyi yürekli bir kadın. Bakın bu ifadeye. Bu, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun İbni Battuta'nın deyimiyle Beylun Hatun için söyleniyor. Dikkat edin, orada yaşayan demiyor, hükümranlık eden diyor. Bu kelime çok şey anlatıyor. Yani kendisi bizzat o şehrin yöneticisi, bir otoritesi var ve bu otoriteye saygı duyuluyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü bu karşılaşma bize çoğu zaman zannedilenin aksine erken Osmanlı toplumunda hanedan kadınlarının ne kadar güçlü, ne kadar aktif bir rol oynadığını bizzat birinci ağızdan gösteriyor. Nilüfer Hatun'un bir şehri yönetmesi, devlet adına bir gezgini ağırlaması, bunlar kadınların devletin kuruluşunda ne kadar kilit bir role sahip olduğunun somut kanıtları. Şimdi gelin tüm bu gördüklerimizi bir araya getirelim. İbn Battuta'nın o kısacık ziyaretindeki gözlemleri, geleceğin büyük imparatorluğu hakkında bize aslında neler fısıldıyor? Aslında her şey bu tabloda özetleniyor. Bir yanda durmak bilmeyen enerjik bir lider, diğer yanda geniş topraklar, güçlü bir ordu, iyi işleyen organize şehirler ve en önemlilerinden biri devlet işlerinde söz sahibi saygın kadınlar. İşte İbn Battuta'nın gördüğü bu parçaların her biri gelecekteki imparatorluğun temelini oluşturan yapı taşlarıydı. O belki farkında değildi ama bir imparatorluğun adeta doğum anındaki DNA'sını not alıyordu tarih için. Ve sonunda sizi şu soruyla baş başa bırakıyorum. Bir gezginin kısacık bir gözlemi, yükselen bir imparatorluğun DNA'sını gerçekten bu kadar net yansıtabilir mi? Bazen tarihin en büyük resimlerini görmek için işte böyle küçük ama çok net çekilmiş anlık fotoğraflara bakmak gerekiyor galiba. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.